Merhabalar. Bu videoda size şu anda Dalyan'da kalmakta olduğumuz bu arkadaki evi tanıtmak istiyoruz. Yalı Çapkını evi. Aslında buraya gelirken böyle bir vlog çekmek gibi bir niyetimiz yoktu. Ama geldiğimizde gerçekten burayı çok beğendik. Çok hoşumuza gitti. O yüzden de böyle bir video hazırlayalım istedik. Aslında Airbnb sayesinde dünyanın birçok yerinde, birçok güzel yerde kaldık. Ama düşününce bakınca buraya gerçekten içlerinde en güzellerinden birisi de burası. O yüzden de böyle bir video çekelim istedik. İsterseniz gelin yavaş yavaş evi tanıyalım. Yalı Çapkını evi Dalyan'da bir kanalın hemen üzerinde. Hatta kanal eve özel. Zaten ileriki kısımlarda da kanaldaki maceralarımızı izleyeceksiniz. Evin tüm odaları aynı zamanda kanal manzaralı. Hadi şimdi evin içinden manzaraya bakmaya gidelim. Şu an evin iskelesindeyiz. Bu evde konaklayanların kullanabileceği 3 tane deniz aracı var. Sizlere onları da tanıtmak istiyoruz. Öncelikle hemen arkamda bir tane turuncu bir kano görüyorsunuz. Tek kişilik bir kano. Onun hemen yanında bir motorlu tekne var. Bu motorlu tekneyle de yine kanalda dolaşabiliyorsunuz. Teknenin hemen arkasında daha büyük bir kano görüyorsunuz. O 2 kişilik bir kano. Aslında küçük bir kayık gibi. Biz öncelikle onu deneyeceğiz. 2 kişilik kanoyla başlayacağız ama hepsiyle birkaç kanal turumuz olacak. Ben o zaman çözüyorum onu. Çöz bakalım.
kano yapıyoruz. Acayip keyif aldık. Biraz tabii acemilik attık ama öğrendik sayılır. Evimizin iki yanındaki kanala geldik. Böyle park edilmiş tekneler ve her zamanki gibi sazlıklar. Keyifler yerinde mi Şükrü? Evet, tekneyle gezerken mutlaka yanınıza kürek alın. Akümüz bitti. Bereket yakında bir iskele vardı. Şimdi iskeleye doğru kürekle ilerliyoruz. Teknemizi park edip deniz bisikletiyle devam edeceğiz herhalde, bilmiyorum. Evde kanoların ve deniz araçlarının dışında aynı zamanda 2 tane de bisiklet var. Bu bisikleti de istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Biz bugün şimdi bisikletlerle şu arkamızda gördüğümüz o nar tarlalarında gezintiye çıkacağız. Şimdi bisiklet deyince bir şey anlatmam lazım. Çünkü az önce kendi aramızda da konuştuk. Şeyi sordum, ben en son ne zaman bisiklete bindim ve gerçekten kendimden utandım. Sene 2005 Eylül ayıydı. Ben Kopenhag'da master yaparken orada bir bisiklet almıştım kendime. Sanırım en son bisiklete o zaman bindim. 2005 Eylül'den beri bisiklete bindiğimi hatırlamıyorum. Şu an 2021 Mayıs ayının son günlerindeyiz. Hani sayınca 15 sene 9 ay gibi bir süre ediyor. Yani neredeyse 16 senedir bisiklete binmiyorum. Şu an ilk defa pedala basacağım. Ama sürebilecek miyim, binebilecek miyim gerçekten bilmiyorum. Bakalım. Birlikte göreceğiz. İnşallah unutmamışımdır. Haydi rastgele. Fena değil ha.
Yalı Çapkını evlerinde kaldığımız süre boyunca en keyif aldığımız aktivite herhalde günlük karetta izleme seanslarıydı. Bölge zaten karettalarıyla çok meşhur. İztuzu plajına yaklaşık 15 kilometre mesafedeyiz. Haliyle de bu kanalda da yaşayan birçok karetta var. Sabah uyandığımız gibi onlarla karşılaşmak, gün içinde onların hareketlerini takip etmek, onları beslemek de bize çok keyif veren bir aktiviteydi. Kanalda sadece karetta yok tabii. Onun dışında mavi yengeç gördük, normal yengeç gördük, balıklar gördük, su yılanı gördük. Ama tabii karettalar biraz daha sosyal canlılar olduğu için diyelim bize en keyif veren tatil arkadaşlarımızdı. Yedin ama bütün çiçekleri yedin. Bak hepsini ama kemirip bırakıyorsun, öyle yapma. Villaların içinde bulunduğu arazi tamamen nar tarlalarıyla çevrili. Bisiklet gezilerimiz esnasında da bölgeyi gezme şansımız oldu. Göz alabildiğine uçsuz bucaksız sağımız solumuz her yerimiz nar tarlası. Aslında 3 geceliğine tutmuştuk ama villaya giriş yapar yapmaz biz buradan gitmek istemiyoruz ki ama dedik ve bunun üzerine süreyi uzatmak için müsaitlik durumuna baktık hemen internetten.
Yalı Çapkını villanın hemen yanında olan biraz daha büyük 2+1 Kingfisher villanın müsait olduğunu görünce hemen oraya ekstra 3 gecelik rezervasyon yaptık. Gelin şimdi bu villaya göz atalım. Bu tarz doğayla iç içe, izole tatillerde tabii ki kendi yemeğini kendini yapabiliyor olması çok önemli. Bu noktada da mangal gerçekten çok önemli bir role sahip. Biz de şu an mangalımızı yaktık. Akşam yemeğimizi hazırlıyoruz. Köfteler mangaldan. Bu kaldığımız evlerin ve aynı zamanda restoranın sahibi Recai abiden de birazcık bahsedelim isteriz. Çünkü konaklamamız boyunca gerçekten kendisi çok ilgiliydi ve inanılmaz çalışkan bir adam. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa hemen yanımızda bitti ve neyse konu hızlıca onu çözdü. Kendisinin bir de bir ofisi var burada. Bize dedi ki kendime bir ofis yaptım. Dünyada eşi benzeri yok. Biz de çok merak etmiştik. Şu an ofisi arkada görüyorsunuz. Kendisine böyle bir ofis yapmış. Recai abinin ofisi burası. Tabii şimdi detaylara bakacağız ama herkes bir yandan kendi ofisini düşünmeye başladı. Kendi çalışma alanını düşünmeye başladı. Muhtemelen kulakları çınlıyordur Recai abi.
Dalyan'a gelmişken nereleri gezebilirsiniz biraz da ondan bahsedelim istiyoruz. Biz Dalyan'a çok defa geldiğimiz için birazdan bahsedeceğimiz yerlerin hepsine bu seyahatimizde gitmedik. Ama belki arşivden eski fotoğraflardan, videolardan bulursak onlardan koymaya çalışırız. İlk olarak Kaunas Antik Kenti ile başlayabiliriz. Bu vlogda sadece Dalyan merkezden çekilmiş o kaya mezarlarının görüntülerini göreceksiniz ama bilin ki onlarla sınırlı değil. Dalyan'ın merkezine zaten gideceksinizdir. Öyle çok anlatılacak bir yeri yok ama çok küçük bir yer olduğu için oldukça sevimli. İztuzu plajına da gitmenizi tavsiye ederiz. Bu tavsiyemiz aslında plajı için değil ama eğer oraya gitmediyseniz oradaki Caretta Rehabilitasyon Merkezi'ni görmeniz için aslında. Denize girmek için de size güzel bir koy tavsiye edebiliriz. Bakalım orası neresiymiş. Dalyan'a gelmişken denize nerede girebilirim diye soracak olursanız size Kargıcak Koyu'nu tavsiye edebiliriz. Yolu biraz kötü. Hani çok konforlu bir yolculuk olmayacağını söyleyebilirim ama sonrasında çok güzel bir koya ulaşıyorsunuz. Zaten muhtemelen yolun kötü olması sebebiyle buralar bu kadar bakir kalabilmiş. İsterseniz buraya da uğrayabilirsiniz. Eğer Dalyan'a yukarıdan bakmak isterseniz sizlere iki tane manzara tepesi de önerelim. Birisi Radar Tepesi, diğeri Çandır Tepesi.
Radar Tepesi zaten Kargıcak Koyu yolu üzerinde. Bir yerde yol ikiye ayrılıyor. Siz Radar Tepesi'ne doğru devam ediyorsunuz. Çandır Tepesi ile ilgili de bir not paylaşalım. Önemli bir not. Çünkü harita programlarınızdan buraya girdiğinizde size yol tarifi olarak böyle Köyceğiz Gölü'nün etrafından dönen bir rota sunuyor. Yaklaşık 1,5 saat yol gidiyorsunuz. Ama halbuki burada hemen Dalyan'da, Dalyan Feribot İskelesi'nden Deniz Kızı Feribot İskelesi'ne geçen böyle çok küçük bir kanalda karşıdan karşıya geçen minik bir feribot var. Bu arada minik derken gerçekten minik. Böyle 2-3 tane aracın sığabileceği çok küçük bir feribot. Zaten karşıdan karşıya geçmesi de 3-4 dakika falan sürüyor. Bu size inanılmaz zaman kazandıracak. En az 1 saat zaman kazandıracak bir rota olacaktır. O yüzden öncelikle bu feribot iskelesine gidin. Karşıya geçtikten sonra zaten yolunuz çok kısa kalmış olacak. Bu arada hem Radar Tepesi hem de Çandır Tepesi'nin yolları bayağı bir kötü. O yüzden bunu da bilerek yola çıkmanızda fayda olacaktır. Bu bölgenin çamur banyoları da meşhur. Bunun için Sultaniye kaplıcalarına gidebilirsiniz. İsterseniz kendi aracınızla da gidebiliyorsunuz. Veya alternatif olarak Dalyan merkezden kalkan tekne turları var. Tekneyle de gidebilirsiniz. Yine bu bölgede gitmenizi tavsiye edeceğimiz yerlerden birisi de Köyceğiz Gölü. Köyceğiz Gölü için size çok güzel bir yer tavsiye edeceğiz. Aslında burası için ayrı bir vlog çekmek lazım ama hazır yeri gelmişken oradan da bahsedelim. Akdeniz Camping Cemil'in yeri. Efsane bir yer. Adından da anlaşılacağı gibi bir kamp yeri ama konaklayabileceğiniz bungalov tarzı yerler yok. Sadece karavan ve çadır konaklaması mümkün. Biz geçen sene karavan da ekmiştik oraya ve 3-4 gün kalmıştık. Orada konaklamasanız bile gündüz uğrayıp güzel vakit geçirebilirsiniz. Ekincik yine bu bölgede kesinlikle atlanmaması gereken yerlerden birisi. Bizim de favori mekanlarımızdan biri.
Harita ve bavullarınız hazırsa bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yedin ama bütün çiçekleri yedin. Bak hepsini ama kemirip bırakıyorsun, öyle yapma. Bir tanesine odaklan, onu ye. İyi mi Kadaş? Ben gözüküyorum da. Nasıl sen gözüküyorsun? Şurada gölgem gözüküyor. Ha, sorun değil. Şuraya Yani neredeyse 16 sene olmuş bisiklete binmeyeli. İlk defa bir bisikletin üzerine oturdum. Şu an binebilecek miyim, sürebilecek miyim bilmiyorum. Deneyeceğiz. İnşallah unutmamışımdır. Bakalım, göreceğiz. Şu an ilk pedala basıyorum. Ne olacak şimdi, baştan mı Bu tarz doğayla iç içe, izole tatillerde tabii ki kendi yemeğini kendini yapabiliyor olması önemli. Bu noktada da mangalın tabii ki kritik bir rolü oluyor. Yalı Çapkını evi Dalyan'da bir kanalın hemen yanında. Hatta kanal eve özel bir kanal. İşte bu kadar yani. Ördekleri alabiliyor muyuz? Ördekler gitti herhalde.